Herkese selamlar. Ben Gerçekten Orman. Davulcu paylaşımlarının 5. bölümünde sizlerle beraberim. Sizlere güzel bir videolar serisi hazırladık sevgili Metin Karaköy ile beraber. Genel olarak işte davulculuk ve müzik teknolojileri üzerine. Hani müzik teknolojiyle uğraşan davulcular neler yapıyor, onların üzerine biraz konuşacağız. Bunlardan size bahsedeceğim. Ben neler yapıyorum, bunlardan bahsedeceğim. Açılış parçasında Raven Punch, o benim yeni bir drum and bass projem, davul ve bas projem. Ondan bir parçayla yaptık ve size bu bölümde, açılış bölümünde drum and bass'in ne olduğunu, nereden çıktığını anlatacağım. Çünkü benim çok küçüklük hayallerimden beri, işte müziğe başladığım hayallerimden beri öyle bir projenin içerisinde olmak, kendi yaptığım parçaları çalmak, üzerine işte davul çalmak, perküsyon çalmak hayallerimden bir tanesiydi. Bunu da işte yavaş yavaş gerçekliyorum Raven Punch'la beraber. Drum and bass dediğimiz zaman aslında bu stil İngiltere'de 1990'larda rave akımının devamı olarak ortaya çıkmış. İçinde biraz böyle ilk parça dersek, yani ilk parçaları, örnek parçaları dersek de buradan bakacağım. Raga Twins, Spliff Head adlı parçayla ilk tohumlarını atmış bir tarz drum and bass. Yüksek hızlı, yani 150 metronomlardan 190 metronomlara kadar giden ve aslında 60'lı 70'li yılların funk müziklerinin breakdownlarından yararlanan ve onların ritmini alan bir tarz. O ritimlerin üzerine işte waffle basslar, işte sub basslarla işi, yani bas ve davul üzerine kurulmuş bir tarz. Bu break nedir dediğimiz zaman, yani o funk müziğin içerisindeki breakler şöyle bir şey. Bir parça var, bir funk parça var. Arada davulcuya 8 bar, 16 bar, 32 barlık bir bölüm bırakılıyor. Ama bu bölüm bir solo bölümü değil. Aslında o funk ritminin hafif varyasyonuyla çalınması şekli ve oralarda bütün müzik susuyor. Sonra İngiliz DJ'ler ne yapıyorlar? Bu bölümlerdeki davulları kesip kendi müzikleri içerisinde, işte DJ setup'ları içerisinde kullanmaya başlıyorlar. Ve işte drum and bass böyle bu şekilde yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Daha sonra bilgisayar ortamına kayıyor. Peki ne oluyor oradan sonra? Tabii akustik alemle elektronik alem diyelim. Hadi ikisi ayrı alemler olsun. Aslında bence değil, arada bir savaş yok ama bir atışma var diyelim. Diyor ki davulcular, ya tamam 150 metronomlarda, işte 190 metronomlarda siz bunu bilgisayarlarda DJ setuplarında çalıyorsunuz ama biz de diyorlar akustik davullarla çalabiliriz. Ve böyle yani yarı elektroakustik bir davul bas, drum and bass tarzı doğuyor. Burada en çok kullanılan, yani bu breakler arasında en çok kullanılan breaklerden bir tanesi Amen Break. Bu da Gregory Sylvester'ın 1969 yılında The Winston Amen Brothers adlı parçasıyla, aslında oradaki brain alınmasıyla, Amen Brothers'ın brain'in alınmasıyla ortaya çıkıyor ve Amen Break hakikaten bir sürü drum and bass parça içerisinde yer alıyor. Genel olarak ana akıma bakarsak, işte kimleri biliyoruz biz ana akımdan? Benim çok sevdiğim KJ Savka diye bir artık DJ, prodüktör, aynı zamanda davulcu bir işte drum and bass şey var, DJ var diyelim. Hatta KJ Savka'yı araştırırsanız internetten onun böyle Türk tişörtüyle çıktığı ilk videosu var. Onu ne olur bulun. Hani o üzerinde böyle kıpkırmızı bir Türk bayrağı ile bir ilk böyle radyo performansını yapıyor. KJ Savka şu anda nerede? Dünyanın en büyük kulüplerinde, en büyük ortamlarında işte çalıyor. Bunun dışında kimleri söyleyebiliriz? İşte LTC Bukem, DJ Zin, işte Goldie, ondan sonra gibi bir sürü isim. Aslında videonun altında belki biz size ya da işte yorumlar kısmında, bir info kısmında daha fazla drum and bass tarzının hani öncülerini yazabiliriz. Oradan bakabilirsiniz. Amen Break'i ben size bir çalmak istiyorum. Ondan sonra da artık bu drum and bass bölümünü bitireceğiz. Hızlısın çalayım bir de.
Bu bölümde size biraz multiperküsyondan bahsedeceğim. Burada hemen bir parantez açmak istiyorum. Yani çoğu üstadımıza göre, orkestra perküsyonistlerine göre multiperküsyon demek evet birden fazla perküsyon çalabilme yeteneği doğrudur. Onların affına sığınarak benim bahsettiğim multiperküsyon kısmı aynı anda birden fazla perküsyonu çalmak üzerine. Ben genelde setuplarımda işte bir sürü şeyden bahsediyorum. Bir sürü şey çalıyorum. Şeyden bahsetmiyorum. Bir sürü şey çalıyorum. İşte bu tarafta biraz elektronik kısım var. Bu tarafta perküsyonum var. Bu tarafta elektronik bir drum machine'im, elektronik bir perküsyonum var falan. Genelde de müziklerimin içerisinde ne tarz çalıyorsam çalayım bunları aynı anda çalmak, aynı anda duyurmak hoşuma gidiyor. Tabii burada yine başka bir parantez açacağım. Türkiye standartlarında ne yazık ki bir adamın çok iş yapması gerekiyor orkestralar içerisinde. Yabancı orkestra baktığın zaman bir sürü perküsyonist görebiliyorsunuz ama burada çoğu yerde bir adam hem davul çalar hem perküsyon çalar falan filan. Hepimiz bunları böyle bu şekilde eğittik kendimizi diyebilirim. Davul çalarken bir sürü enstrüman çalıyorum. İşte ne bileyim darbuka artı davul, işte kongalar artı davul çalıyorum. Bugün size bu konga, tumba artı çok temel bir davul ritmi çalacağım. Bunun notaları böyle altlarda zaten göreceksiniz. Çok temel bir konga ritmi, üzerine temel bir davul ritmiyle bunu birleştireceğim. Bakalım nasıl olacak görelim. Biraz hızlı bir varyasyonu. Bu asıl kayıt. Okey miyiz? Okeyiz. Şimdi size biraz setup'ımdan bahsetmek istiyorum. Özellikle Raven Punch projesinde olmazsa olmaz bir setup'ım var. Böyle bir kokpit gibi. Her taraftan bir şeyler var. Üzerine oturduğum bir alet var. Cajon. Bunlar benim vazgeçilmezlerim. Sağ taraftan başlamak istiyorum. Burası böyle bir en dijital kısmımız diyebilirim. Çünkü orada bir bilgisayarım var. Bilgisayarda en çok kullandığım program Ableton Live. Üzerine burada bir push'um var. İşte melodileri, işte loop alıyorsam bir şeyleri kayıt için kullandığım şekilleri falan filan genelde bu Ableton Push 2 ile kullanıyorum. Ama en önemli olmazsa olmaz ürünlerden bir tanesi, enstrümanlardan bir tanesi Synthmaster. Biliyorsunuz ben KV331 Audio yazılım şirketinde çalışıyorum ve biz Synthmaster diye bir ürün geliştiriyoruz. Türkiye'de yapılan bir synthesizer bu ve dünya çapında ünlü bir ürün. Birçok ödüllerimiz var İngiltere'den, Amerika'dan, Avrupa'dan. Bütün projelerimde ağırlıkla Synthmaster kullanıyorum. Başka da bir şeye ihtiyacım olmuyor. Özellikle en son ürünümüz Synthmaster One. Size çaldığım bu girişteki parça tamamen Synthmaster One'la yapılmış bir parça. Onun dışında çeşitli software'ler tabii ki kullanıyorum. Mix için kullanıyorum. Kendimce yaptığım masteringler için kullanıyorum. Bu taraf o. Hem canlı olarak hem altyapı olarak onu kullanıyorum. Sponsorlarımdan bir tanesi İstanbul Mehmet Zilleri. Tabii ki benim için çok önemli bir firma. Çok sevdiğim bir firma. İşte zillerinde kullanıyoruz. Genelde ride olarak İstanbul Mehmet'in Legend Dark'ını kullanıyorum. Bu 21 inç bir ride, biraz büyük bir ride. Çok fazla göbeği yok, biraz crash olarak da kullanıyorum, biraz ince ama yine bir dark havası var. Burada bugün Radiant kullandım. 16 inç olması gerekiyor. Burası enteresan. Şimdi İstanbul Mehmet kullanıyorum evet ama burada bir teneke hayetim var. Bu hayet benim için önemli. Bildiğiniz teneke ama drum and bass bir şeyler çalarken bu teneke sesini ben çok seviyorum. O yüzden markasız bir teneke zil kullanıyorum burada. Ama orada yine bir Legend Dark bu tarafta zilim var. Onu da Polyant ile beraber kullanıyorum. Polyant'ı daha detaylı anlatacağım size. Davul sponsorum
sevgili Ayhan Miraç Stüdyoları. Şu anda bir Gretsch davulumuz var. Güzel bir sound'u var hakikaten bu davulun. Ayhan sağ olsun bu konuda çok meraklı. Miraç Stüdyoları bu konuda çok meraklı bir stüdyo. Yani işte yanında bir Tama davulumuz var. Burada bir Gretsch davulum var. Hepsi birbirinden güzel davullar yani. Hakikaten Miraç Stüdyoları'nın bu, özellikle Ayhan'ın bu merakı davul sound olarak çok ortaya çıkıyor. Burada 2 tane kongam var. Bunlar şu anda itiraf ediyorum, açıklama yapıyorum. Şu anda LP Aspire. Neden şu anda LP Aspire? Çünkü sevgili Zuhal Müzik destekleri her zaman arkamda. Ne zaman işte yardıma ihtiyaç duysak geliyorlar, yardım ediyorlar. Ondan sonra bir eksiğimiz olduğu zaman bunu işte ücretsiz vaziyette karşıma çıkartıyorlar. Bugün de sevgili Zuhal Müzik Ankara'dan Özgür bize LP Aspire'ları layık gördü diyeyim. Ama bu tarafta kongayı, işte şu anda yok ama darbukayı, işte dendiri seviyorum sol tarafımda. Burada Roland'ın HPD 20'si var. Bu bir perküsyon, elektronik perküsyon aleti diyebiliriz ama aynı zamanda looper, aynı zamanda sampler. Kendi sampler'ınızı yüklüyorsunuz, loop'larınızı yüklüyorsunuz. Yani o da hakikaten sol tarafta benim için vazgeçilmez bir ürün diyebilirim. Yan tarafta, onu dediğim gibi ayrı anlatacağım ama bir Polyant var. O da davul çalmadığım zamanlarda bana eşlik eden bir ikinci davul diyebiliriz. Dedim ya, setup 2 davulluk bir setup. Polyant'in hikayesi enteresan ama onu ayrı ve daha büyük bir başlıkta anlatmak istiyorum. Her zaman bir kahonun üzerine oturuyorum. Artık onun yüksekliğine alışmış vaziyetteyim. Bu kahon tabii ki DG, De Gregorio kahonları İspanya'dan. Benim en sevdiğim, hakikaten ses olarak, güç olarak, kalite olarak bence önemli bir firma. DG'de Dorman Gerçek, hani oradan mı seviyorum acaba bilmiyorum ama çok hoşuma giden bir kahon. Bunu da şimdi birazdan size bu ufak bir setup tanıtımı yaparken işte looperlarla, işte nedir onu, HPD20 ile ayrı olarak sergileyeceğim. Burada dipnot bir şey söylemek istiyorum. Evet, burada bir sürü setup'ta bir sürü enstrüman var ve bunların hepsini çalmak aslında hiç kolay değil. Yani işte biraz davul çalıyorsun, biraz elektronik yapıyorsun, elektronik şeylerle uğraşıyorsun, altyapılar, işte onların yapımı. Ondan sonra burada kongalar var, darbukalar, bunların hepsi ayrı teknikler yani. Multi perküsyonist olunca işte hepsi oluyorsun, hepsinden biraz oluyorsun ama hiçbirinden tam da olmuyorsun. Bu böyle hani benim merakımla, zevkimle alakalı bir durum. Böyle olmayı seviyorum. Hepsinden biraz yapmayı, onları sergilemeyi, işte çalarken de hepsini aynı anda kullanmayı seviyorum. Durum budur. Şimdi bu DG kahonlarından biraz bahsedeceğim size. Görüşürüz diyorum ve bu bölümü kapatıyorum. Evet, yani setup tanıtımında bu sevgili Centaur De Gregorio kahonunu tanıtmadan geçmek istemedim. Bunu en azından çok kısa vaziyette bir bahsedeceğim size. Çünkü bu kahonun bir özelliği var. Bu kahonun yanlarında pedleri var. Bunlar elektronik pedler, tıpkı Roland'daki pedler gibi. Her birinin içerisinde değişik enstrüman sesleri var. Bu sesleri siz dışarıdan da, içinde bir arka tarafından bir flash disk bölümü var. Oradan da istediğiniz sesleri yükleyebiliyorsunuz. Üzerinde de zaten gayet güzel sesler geliyor. Bu arada kahonun kendi sesi de çok güzel. Biraz sonra Polyant'la beraber çalacağız. O zaman size dinleteceğim kahonun nasıl bir sesi olduğunu. Ama yan taraftaki bu pedlerden nasıl sesler geliyor? En azından onları ufakça böyle bir hızlıca geçeyim. Yani bahsetmeden gitmeyeyim. Her tarafımdan bir sample'lar sarkıyor biliyorsunuz. Başlıyorum. Ufak birkaç örnek vereceğim. Bu arkadan değiştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda pedalı da var, takmadım şimdi. Aslında ben o pedalı takmayı çok sevmiyorum. Önce bir davul seslerini tanıtacağım. Çeşitli davul sesleri. Hızlı geçiyorum. Güzel. Bir tane daha geçiyorum. Daha sonra perküsyon sesleri.
gibi. Bongo. Hızla geçiyorum. Tambur sesi. Bir tabla. 10 tane ses. Bunun dışında hop vururken konuşmuyorum. Bunun dışında Kahon'undaki hakikaten kendine has, özel, güzel bir sesi var. Bu Centaur modelinin yanında benim en çok kullandığım bir de Sirco modeli var. Bunun da bir özelliği daha var. Buradan gösterebilecek miyim acaba? Şey gibi oldu, ürünler satıyorum gibi oldu ama bu da şöyle özel bir kahon. Bu bayağı katlanıyor ve minicik bir çantaya giriyor. Böyle sırtınıza asıp gezebiliyorsunuz falan. Ses kalitesi de gayet mantıklı. Bunları yanımdan ayırmıyorum. Onu söyleyeyim size. Şimdi size Polyend'den bahsetmek istiyorum. Bu son bölümümüz. Metine baktım bu arada çaktırmadan. Metin bu son bölümümüz mü? Sondan bir önceki bölümümüz aslında. Bir de başka bir elektronik davul daha tanıtacağım size. Polyend benim çok aslında uzun zamandır takip ettiğim bir firma. Onların böyle bir davul çalma gereçleri var diyeyim size. Birazdan ne olduğunu göreceksiniz. Çok uzun zamandır aslında bu pedleri takip ediyordum. Diyeceksiniz ki yani sen davulcusun. Yani davul çalan bir sisteme niye ihtiyacın var? İşte teknolojiyle akustik müzisyenlerin arasındaki ilişki aslında böyle bir şey. Yani tamam teknoloji bir şey yaratıyor ve aslında o yarattığı şey davulculuğu sanki yok ediyormuş ya da akustik herhangi bir enstrümanı yok ediyormuş gibi geliyor ama işte bir davulcu onu ilk alan, hatta herhalde Türkiye'de sadece bende var şu anda. O hikayede enteresan, bir anlatacağım size. İlk alanlardan bir tanesi benim. Ve işte yani ben perküsyon çalarken o davul çalıyor yanımda. İşte Ableton'dan yazıyorum, ben perküsyon çalıyorum, Polyend'ler orada davul çalıyor. Böyle bir ilişkimiz var. Firmayla yani yetkilileriyle bu yaz tanıştık. NAMM fuarındaydık yani 2016 NAMM'deydik. Onlar da böyle tam çaprazımızdaydı. Ben onlara festivalden yani benim biliyorsunuz bir D52 davul metodum var. Ondan sonra onun bir festivali var. Bunu artık daha da yine bir bölümde bir sıkıştıracağım oraya. Anlatacağım birazcık daha detaylı. Festival zamanı ben bu adamlara yazmıştım, e-mail atmıştım. Demiştim ki yani bakın böyle bir davul perküsyon festivali var. Sizin böyle bir ürününüz var. Hadi gönderin bana bir tane, orada tanıtalım. İşte sizi Türkiye'de gösterin falan filan. O zamanlar yeterli sayıda ürünleri olmadığı için gönderemediler. Neyse fuarda yakaladım. Gittim yanlarına, dedim ki ya işte böyle böyle ben istiyorum bu aleti. Olur dediler. $1000 verirsen tabii ki veririz yani hani. Tabii ki Amerika'da $1000 ve çat diye bulunmuyor. Bankadan çekmek kolay değil falan. Dedim ki param yok. Yani öyle şu anda ben size $1000 falan veremem ama bu aleti istiyorum. Sağ olsunlar, NAMM fuarının son günü kapattık fuarı. Biz de tabii Synthmaster ekibi olarak oradaydık. Bir telefon. Dediler ki biz sana bir ürünü vereceğiz. Ya arkadaş işte ben $1000'lık ürün bu yani nasıl vereceksiniz bana? Hani olur mu böyle bir şey? Olur dediler. Al parayı, gönderirsen gönder. Verdiler böyle güzel bir hard case'de. Getirdim buraya. Parayı göndermedim dermişim. Hayır, gönderdim. Öyle bir şey olmadı. Çok değişik bir enstrüman. Yani bilgisayardan MIDI gönderiyorsunuz. Bir davul midisi, artık ne çaldırmak istiyorsanız. Perküsyon da çaldırabilirsiniz yani, o aletler vuruyor uçları. Şimdi videoda göreceksiniz onları. Hassasiyeti çok yüksek, yani ne kadar o midi velociteleri ne kadar ayarlarsınız o da o hassasiyette vuruyor. Ve bence çok eğlenceli bir enstrüman mı diyeyim artık, ekipman mı diyeyim. Bayağı seviyorum. Onu da setup'tan ayırmıyorum. Durum budur. Şimdi bunu bir performansta bakalım, görelim. Ne yapıyormuş bu Polyend'ler? Biraz da ben size kahon çalayım onunla beraber. Yine bu arada durmadan cümleyi bitiremeyen adam. Yine benim yaptığım parçalardan bir tanesi. Bu çok üzerine düştüğüm, özendiğim parçalar değil ama yani hani sizin için yaptığım demonstrasyon parçalardan bir tanesi. Bakalım beğenecek misiniz? Görüşürüz. Giriyorum. Gir. Değil mi? Son. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Evet, artık hakikaten bu sefer size tanıtacağım son enstrüman Aerodrums. Biz davulcular eskiden hani benim zamanımda diyeyim bırakın işte davullar bulmayı, stüdyolar bulmayı baget zor bulurduk yani. İşte böyle şimdi bir sürü marka bagetler var. Aynı marka bagetlerin yani bir markanın bir sürü çeşitli bageti var falan. Bunlar hakikaten şu anda o zamana göre bizim için büyük lüksler yani. Bagetimiz olurdu. Davulu falan hak getir evde nasıl davul çalışırsın. Evde o bagetlerle havayı döverek ve işte parçalar dinleyerek davul çalışırdık. Teknolojinin son geldiği nokta işte Aerodrums'la beraber o havayı artık çalarken hakikaten bir davul çalıyormuşsunuz gibi. Önünüzde bir davul seti varmış gibi, o hayal davul setiniz birden ses almaya başlamış gibi bir teknoloji diyelim. 2 tane bagetimiz var, top uçlu. 2 tane böyle reflektörümüz var. Bunlarla beraber, ben bu arada oynattıkça orada davula vuruyor. Nedir onun adı? Ses alıyorsunuz. Bu inanılmaz bir teknoloji. Burada bir parantez açmak istiyorum. Yani evet, teknolojinin geldiği son nokta bu. Artık havayı da bile çalıp davul çalabiliyorsunuz. Ondan sonra işte bir sürü elektronik davulunuz var. İşte bir sürü programınız var bunları çalacak olan. Ama davulculuk bence yine de davul başında öğrenilmesi gereken bir şey. Yani davulcu olmak istiyorsanız akustik davul başında da mutlaka çalışmak zorundasınız. Oradaki alan bilgisine ulaşmak zorundasınız. İşte refleksiyonları, reflektörleri almak zorundasınız. İşte reboundları almak zorundasınız. Tuşlarınızı geliştirmek zorundasınız. Ama böyle oyuncaklarla da belli bir seviyeye geldiğiniz zaman evde çalışırken hakikaten büyük kolaylıklar sağlıyor. Elektronik davullar da sağlıyor, Aerodrums da sağlıyor. Ve elektronik müzikle beraber, elektronik enstrümanlarla beraber yeni çalgıcılıklar gelişiyor. Yani Ömer Hakim'in yıllar önce söylediği bir laf var. Yani siz nasıl işte elektronik davulculuk ya da işte akustik davulculuk ya da işte davulcular elektronik davul çalınca ne oluyor falan filan. Çok güzel bir yorum var. Diyor ki siz diyor akustik gitarla elektrik gitarı birleştiriyor musunuz? İkisinin farklı çalıcılığı var. Evet, bir gitarist ikisini çalabilir ama ikisinin de farklı mantıkları var. Elektronik davulculukla, elektronik üzerine çalışan davulcuyla akustik davulculuk arasında farklar var. Başka mantaliteler var, başka fikirler var falan filan. Bunu da böyle bir bahsetmek istedim. Şimdi size biraz Aerodrum tanıtımı yapacağım. Aerodrums'ı nereden alabiliyorsunuz? Sevgili Bülent Akbay ve Drum Club. Sağ olsun Bülent abi bunları gönderdi. Al gerçek dedi, bak bunlara falan filan. Drum Club'dan Aerodrums'ları alabilirsiniz. Drumclub.com'dan giriyorsunuz, bakıyorsunuz, alıyorsunuz, beğenirseniz falan filan. Ben size ufak şimdi biraz demonstrasyon yapacağım. Dediğim gibi 2 tane bagetimiz var. Bunlar top uçlu. Karşıda bir tane kameram var, 2 reflektörüm var ve bu kamera bunları algılıyor. Bir de yan tarafta bir tane davul setim var. Ben vurdukça vuruş şiddetime göre çok şaşıracaksınız. Bu sistem bunu algılıyor. Yani şimdi birazcık çalacağım. Düşük tuşeleri bir trampetle göstermek istiyorum size. Gibi. Onu ıskalıyorum. Hakikaten güzel bir sistem. Ve oynaması inanılmaz zevkli. Neler yapabilirsiniz? Sahnede kullananlar gördüm. Orkestrada kullananlar gördüm. Ama evde takılması için çok işte bir bilgisayar, bir tane kamera, uygun bir ortam yeterli oluyor. Üzerine parçalar yükleyip parçanıza eşlik edebilirsiniz. Çeşitli custom davullar yapabilirsiniz. O davullara başka sesler yükleyebilirsiniz. Başka programları buradan çalabilirsiniz. Bir sürü özellik sağlıyor Aerodrums. Hakikaten yani müzik teknolojilerinin davulcular için olduğu son noktalardan bir tanesi Polyend'den sonra yani. Bir sürü video
bütünü halinde konuştuk. Bir sürü şey anlattık ama ben böyle durumlarda şöyle diyorum. Bir sürü şey anlattım ama aslında hiçbir şey anlatmadım. Çünkü bunlar bir yere gelinen son noktalar. İşte evet, müzik teknolojileri bu. İşte Polyantho, Aerodrums bu, Roland o. İşte Cajon'ların geldiği son nokta ve biz davulcular ve perküsyonistler olarak bunları aktif vaziyette kullanıyoruz. Ve hani bunları tabii ki yoğun çalışmalar, her birine ayrı ayrı çalışmalar, her birinin üzerine ayrı mantık geliştirmeler, ayrı koordinasyon geliştirmeler hiç kolay değil. Hani yeni başlayan, bu işi seven arkadaşlarım için önereceğim en büyük şey çalışmak yani. Türkiye'deki, dünyadaki bütün ünlü müzisyenlere ya da başarılı sanatçılara bakarsanız bakın, tek bir şey göreceksiniz: sabır ve istikrar. Çalışmaktan yılmamak, üzerine gitmek. Önünüze bir sürü duvarlar, setler çıkıyor. O duvarlar, setler geldiği zaman da bunlardan yılmamak. Her açtığınız duvar sizin arkanıza bir güç olarak yeniden geliyor. Ne olur hani müziği sevin. Bizler sizin işte bu müziği sevmeniz, davulu sevmeniz, ritmi sevmeniz için elimizden geleni durmadan yapıyoruz yani. Teşekkür kısmına geçmeden önce işte biliyorsunuz benim bir davul metodum var. D52 davul metodu. 52 haftada hafta hafta neler yapmanız gerektiğini size anlatan bir metot. Bunu yazmamın en büyük sebebi işte ulaşamayanlara ulaşmak. Yani hani biz büyük şeylerde evet bir sürü yine elimizin altında hocalar var. İşte nedir onun adı? Dershaneler var, davullar var, stüdyolar var. Ama işte ulaşamayanlar için evet bir metot. Ama o metodu yazan birisi olarak diyorum ki mutlaka bir hoca şart. Lütfen yani mümkünse iyi bir davulcudan ders alın. Bu işin okulunu okumuş birinden ders alın. Hoca olmadan işler daha zor. Ama YouTube en büyük hocalardan bir tanesi de, onda es geçmeyin. Oradan mutlaka kendi çıkarımlarınızı yapın. Bizim gibi adamlar, davulcular, müzisyenler paylaşmayı çok seviyoruz. Bizleri mutlaka takip edin. İşte bu paylaşım işte o kitabı bir yerden bir yere aldı. Bir festival yaptık. D52 Davul ve Perküsyon Festivali yaptık. Hani yine işte bu işi bilenlerle, sevenlerle, bilmeyen sevenleri ya da işte bu işe ilgi duyanlarla sevenleri birleştirmeye çalıştık. Hani bizi takip edin. Bir sürü adam var. Yani işte Metin var. Davulcu paylaşımlarının 5. videosu. Metin Karaköy uğraşıyor, didiniyor ve emin olun yani bu işleri yaparken herkes gönüllü yapıyor yani. Ben nasıl gönüllü anlatıyorsam burada bir sürü ekipman var. Buralara geliyoruz. Metin bunları ücretsiz yapıyor. Bizi alıyor. İşte amacı hakikaten ne? Sizin gibi bu işe hevesli olanları önünü açmak, ufkunu açmak. Miraj stüdyoları Ayhan bize kapısını açıyor. Bu işleri yaparken nedir onun adı? Ücretsiz bizim kapılarını çok kayıt ediyor. Onları mixliyor, mastering diyor. Gününü alıyoruz, saatini alıyoruz. Alıyoruz. Bir sürü müzik firması var. İşte ellerinden gelen yardım yapıyorlar. Benim için önemli olan firmalardan bir tanesi. Tabii ki Zuhal Müzik. Onlara her zaman teşekkürü borç bilirim. Çünkü ciddi destekleri var bize bu tür projelerin hepsinde. Bunun yanında işte İstanbul Mehmesilleri teşekkürü borç bilirim. İşte De Gregorio Cajon'ları teşekkürü borç bilirim. Synthmaster teşekkürü borç bilirim. Bu insanları takipte kalın. Ve bu insanları destekleyin. Bizleri destekleyin yani. Sizin desteklerinizle bir yere geliyoruz. Bizleri bulun. Sorular sorun, cevaplayacağız, emin olun. Bu sırada yani yanımızda da bir sürü arkadaşımız, dostumuz var. Şimdi bu yerde görünmüyor şu anda ama Atacan var yani. Atacan'a da ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ne zaman bu tarz eylemler yapsam, işte Raven Punch videosu var. Atacan yardım eder misin? Adam geliyor hakikaten bütün varını yoğunu oraya koyuyor. Şu anda da yerde oturdu Ozmo ile beni çekiyor. Bir de onun kamerasına el sağlayayım buradan. Sizlere çok teşekkür ediyorum bu videoyu izlediğiniz için. Sürçülisan ettiysek affola. Sırılsıklamım çünkü durmadan o setup'ı çalışır, bu setup'ı taşı, bir şey yap falan. Kolay işler değil. Ama teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bizi takipte kalın. Davul paylaşımlarını takipte kalın. Raven Punch'ı takipte kalın. Gerçek Orman'ı takipte kalın. Teşekkürler ve görüşmek üzere. Bitirdik.